Selamlar herkese. Bugün Tesla ile bir kamp videosu çekeceğim nihayet. Normalde arabayı alırken bana bu arabayı aldıran en önemli şeylerden birisi kamp moduydu, kamp yapma olaylarıydı. Ama şu ana kadar daha çekememiştim bir kamp videosu 4 aydır. Artık bugüne nasipmiş. Birazdan Adana'ya doğru yola çıkacağım. Siz de benim misafirim olacaksınız. İyi seyirler. %80 şarj ile çıkmıştım yola. Ortalama 120-130, bazen 110'a falan düşüyor hızım. Bakalım değerlerimiz neymiş şu anda. 23 kilometre olmuş çıktığımızdan beri. 24.7 kW yakmış 100 kilometrede. Biraz yokuş tırmandık, onun da etkisi olabilir. Adana'ya 60 kilometre kalmış. Oraya vardığımızda %57 şarjımızın kalacağını söylüyor. Bakalım tutacak mı? Ki tutar yani, daha önceden denedim. Yani böyle %5 falan sapabiliyor. Çünkü yolda bazen hızlı gidiyorsunuz, basıyorsunuz falan. %5 yani %50 değilse %52'ye düşebiliyor. Tabii eğer yavaş giderseniz de artabiliyor. Ben mesela %52'den bir önceki yolculuğumda yavaş gidiyordum. 100'le falan geldim. %52'den %65'lere falan çıkartmıştım onu yani. %80'le yola çıkıp %65'le Adana'ya varmıştım. An itibariyle Adana'ya geldim. Güzel, zevkli bir yolculuktu. Şimdi 81 kilometre yol yapmışız. 18.9 kW yakmışız 100 kilometrede. Bence çok güzel. Bazı yerlerde trafik vardı akşam iş çıkış saati olduğu için. O yüzden bazen 110'lara kadar düştüm yani. Bazen 140'a çıktım sollamalar yapmak için. Bu civarlarda yani. Ya hiç kendimi kasmadım. Normal bir araba kullanır gibi geldim. Şimdi Adana'da birazcık dinleniyorum. Bir kafede kahve, tatlı falan yapacağım. Sonra birazdan sizinle kampa geçeceğiz. Bekle kahve geliyor. Kahve mi geliyor? Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, bu gördüğünüz kişi Saygı. Kendisi benim üniversiteden en yakın arkadaşlarımdan birisi. Ayrıca bir tatlı sevdalısı. En yakın arkadaşım. Güzel. En yakın arkadaşım aynen. Şimdi kendisi İngiltere'de yaşıyor son bir yıldır falan. İngiltere'de çok güzel bir tatlı bulmuş. Neydi bunun adı? Krem karamel. Krem prempa. Üzerime döktüm. Krem karamel. Bir Ben Fransız de tatlısı. deniyorum şu an. 10 numara tatlı bu arada. Yedin mi daha önce? Yok. İlk defa krem karamel Ama yiyorsun. tadı çok iyi yani. Bayağı iyi. Üzerime döktüm bu arada. Kamp öncesi biraz enerji depoluyorum. Bakalım inşallah uyuyabilirim. Kahve mavi içiyoruz yani. Çok riskli aslında yani. İlk defa arabada kamp yapacak birisi olacağım. Tesla'da daha doğrusu. Yani uyuyamazsam herhalde full televizyon izlerim yani. Şimdi geceye hazırlık. Birazcık bagajı düzenleyeceğim. Yatağı falan sereceğim. Bütün hazırlıklar tamamlandı. Bir tek en son pijama giyme kaldı. Bir de arabayı ufak bir şarj edeceğim. Her türlü şarjımız dolu olsun. %80 olsun. Bizim için iyi olur. Şimdi şarjımız %48. Bir tane şarj buldum. Biz kampı şurada bir yerde yapacağız. Göletin yanında. Burada birazcık şarj edeceğim. %75-80. Yani artık kaç olursa biraz şarj edeceğim. Ondan sonra bu tarafa doğru geçeceğim. Orada kendimize güzel bir yer buluruz. Şimdi hazır şarj etme yerine gidiyorken biraz vaktimiz var, sohbet edelim. Şimdi elektrikli bir araç alma, Tesla alma fikri ne, ben nasıl ikna oldum bunu size anlatayım. Şimdi ben kamp yapmayı seven, kampa ilgi duyan biriyim. Ama benim kamp yapma olayım biraz farklı yani. Benim kamp yapma olayım şudur. Ben mesela bu yaz Antalya'ya gittim birkaç kere.
sedan Mercedes arabayla gittim yani. Bu kamplarda ben şöyle kamp yapıyordum. Mesela Alanya'da gece 12'ye kadar takılıyordum. Ondan sonra gece 12'den sonra artık uykumuz geldiğinde gidiyorduk, bir yerde kamp yapmamız gerekiyordu uyumak için. Bazen şanslı olduğumuz zamanlar çok inanılmaz, çok güzel kamp yerleri bulabiliyorduk. Ama bazen de o uykulu halle, o yorgun halle bir türlü kamp yapacak güvenli bir yer bulamıyorduk. Çünkü kampa atacaksın, güvenli olman lazım, rahat uyuyabilmen lazım. Böyle güzel bir yeri bazen bulamıyorduk. Yani gece 3'e kadar falan böyle problemler, 2-3 saat yer aradığım zamanları biliyorum yani. Neyse. Sonra ben dedim ki ya zaten Mercedes'i satacaktım artık, arabayı değiştirecektim. Sonra değiştirmişken bir tane SUV araç alayım dedim. En azından dedim bu tarz kamp tarzı yerlere gittiğim zaman zor durumda kalırsam, çadırı atacak gece bir yer bulamazsam, acil bir şey olursa arabanın arkasına hemen yatağa atar orada uyurum diye düşündüm. Konu buradan SUV araç alma kararına bağlandı. Yoksa 320i falan düşünüyordum yani. Ondan sonra işte SUV araç ne alabiliriz? Bakıyorum böyle büyük arabalara falan. Ya dedim SUV almışken 4x4 olsun. Ya 4x4 SUV iken bir de az yaksın, fazla da yakmasın yani. Bizi üzmesin. Uzun yol gidelim, her yere gidelim, çok gezelim. Neyse ben böyle baktım falan, RAV4'e böyle bir ikna oldum. RAV4 bana bir göz kırpmaya başladı. Biraz MTV'si yüksekti falan ama Tesla kadar olmasa da yani iyiydi. Ben böyle o arada bir Tesla'da, Nisan ayıydı. Tesla'da bir kendini gösterdi. Türkiye'ye girdi falan. Tabii hemen ilgimi çekti. İşte alsak mı almasak mı ama neyse sonra vazgeçtik, dedik elektrikli biraz yani erken olabilir. Bir de MTV'si çok yüksek geldi. Aradan biraz zaman geçti falan. Sonra ben bir gün Tesla'nın kamp modu videosunu gördüm. Sonra düşündüm, aklıma aynen şu olay geldi. Ben Alanya'dayken bir gün çok güzel bir yere kamp atmışım. Harika, denize sıfır, kumsalda. O kumsaldayken gece her şey güzel olsa da ben uyuyamadım. Neden? Çünkü çok sıcaktı. İstedim ki böyle soğuk bir yere girip arabayı çalıştırayım, içinde uyuyayım. Sonra Tesla'nın kamp modunu görünce dedim ki işte dedim bu tam benim aradığım araba. Tam olarak soğuk zamanlarda ısıtmak için sabaha kadar ve yazın soğutabilmek için harika bir araba bu. Ben bu arabayı almalıyım dedim ve bana Tesla'yı aldıran en önemli şeylerden birisi bu kamp modu olayı oldu. Bunu da bugün ilk defa test edeceğiz. Pişman olacağımızı düşünmüyorum. Şu ana kadar her şey güzel. Umarım güzel bir kamp tecrübesi olur hepimiz için. Adana'da e-şarjda şarjı başlattık. Tahminimce bir 15-20 dakika falan şarj ederiz. 76 kW ile şarj ediyoruz şu anda. Tesla'lar şarj olurken böyle duman çıkabiliyor. Bu korkulacak bir şey değil. Soğuk olduğu için batarya kendini ısıtırken çıkan bir duman. Herhangi bir koku yok zaten. Dostlar şarjımızı doldurduk. Şimdi yola çıkma zamanı. Kamp yerine gitme zamanı. Böyle geceden kamp yerine gitmenin güzel yanlarından biri de şu. Mesela kamp yaptığınız yeri gündüz görseniz işte manzarayı falan bilirdiniz. Ama akşam kamp yerine gittiğiniz zaman ve önceden belirlemediğiniz bir yere gittiğiniz zaman neyle karşılaşacağınız biraz şans açıkçası. Ama o şans güzel çıkarsa eğer sabah öyle güzel bir manzarayla uyanıyorsunuz ki şok oluyorsunuz. Çünkü beklemiyorsunuz öyle bir manzarayı. O yüzden ben bu olayı seviyorum yani. Yalan yok, zor ama zevkli. Kamp alanını buldum. Güzel bir yer belirledim. Biraz yol kenarı ama olsun. Şu ana kadar gayet konforlu yani. Alan gayet geniş. Şöyle isterseniz dikte durabiliyorsunuz. Bu arada buraya 2 kişi rahatça sığabilir. Sadece şişme yataktan bilmiyorum ama şu tavanın şu kısımda şu kısım arasında fazla bir mesafe yok yani. Arkaya doğru biraz daha daralıyor ama böyle çok sizi problem olacak şekilde dar hissettirmiyor araç. Bu koltukları öne aldığınız zaman daha da rahatlaşıyor zaten ortam.
arabanın içerisindeki menüdeki şömineyi açmayın. Açınca arabanın içi yanıyor. O kadar sıcak oluyor ki anlatamam. O yüzden ben şömine görüntüsünü YouTube'dan açtım yani. Sıcaklığı da 21-22 ideal gibi bence. Şu an 20'de çalışıyor. Hafiften serin yani. Umarım güzel bir gece geçiririz. Başımıza bir şey gelmeden. İyi geceler. Yarın görüşmek üzere. Arkadaşlar herkese günaydın. Saat 8:13, şarjımız %71. Sadece %7, %8, %6 şarj harcamışız. Onun dışında deliksiz uyudum, aşırı rahat uyudum. Sabaha kadar neredeyse hiç uyanmadım diyebilirim. Bir ara sabaha karşı bir tık soğuk oldu. 20 derecede ayarlıydı klima. Onu 21.5'a çektim. Sadece bir tık daha arkada olsaydı, şurada boşluk var. Kafam bir tık daha bu tarafta olsaydı ayağımı daha rahat uzatırdım. Daha böyle düz uyurdum. Çünkü ayağımı kırmak zorunda kalıyordum ufaktan. Ama rahatsız olmadım çok fazla. Yine gayet güzeldi yani. Çok güzel bir manzarayla uyandık. Zaten üstümde çam ağaçları var, yan tarafta gölet manzarası. Hatta yağmur yağsa şu an tadından yenmezdi yani. Bence Tesla'yla ilk kamp deneyimi olarak gayet güzel, gayet zevkliydi. Üşüme zaten yok. Bu arada çok önemli bir şey var. Yalıtım. Yalıtım o kadar iyi ki benim çevremde yol olmasına rağmen, gece boyunca buralardan araba geçmesine rağmen ben hiçbir şekilde rahatsız olmadım. Hiç egzoz sesinden, lastik, araba sesinden hiç rahatsız olmadım. Hiç uyanmadım ondan dolayı. Ya da işte insan sesi falan hiç rahatsız etmedi beni. Gelin bir kahve içelim, uykumuz açılsın. Şimdi dünkü arkadaşım Saygı TÜYAP fuarındaymış. Onun yanına gidiyoruz. Hem de bu güzel sabahı tadını Tesla'yla sürüş yaparak çıkarıyorum. Ama kahvaltılık bir şeyler bulmam lazım. Bir şeyler yemem gerekiyor. Onu da artık yol üstünde bir yerde bulurum inşallah, bakalım. Adana TÜYAP kitap fuarını ziyarete geldim şimdi. Bakalım neler var içeride. Arkadaşlar, bana kitap okumayı sevdiren seri Percy Jackson serisidir. Bende çok güzel yeri vardır. Ayrıca Kırmızı Piramit, Kane Günceleri aynı yazarın ikinci serisi, Mısır'da geçen. Bu da çok güzel. Bunlar biraz çocuk kitabı falan ama yine de aşırı iyiler yani. Otomobil kanalı olduğumuz için tabii ki de benim de en sevdiğim animasyonlardan birisi olan arabaları alıyorum. Bunları yeğenlerime alıyorum bu arada. Ayrıca Star Wars favorimden. Bu da kız yeğenime. Yapacak bir şey yok. Kamp kitapları çok fiyat. Ama test kitabı, test kampı. Maalesef. Ben de normal kamp sandım.
kamp kelimesinin böyle soru bankası, sınav gibi şeylerde kullanılması beni üzdü valla. Yani keşke gerçek kampı öğrenmiş olsalar. Kitap fuarı bu şekildeydi. Gelmişken görmek güzel oldu. Artık dönüş yolculuğu başlıyor benim için. Artık güneş batıyor. Bu kamp videosunu bence artık kapatabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz kamp, Tesla, yolculuk, macera videolarının devamını izlemek isterseniz kanalıma lütfen abone olun. Tekrardan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.